Amerika Artı kanalına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Furkan Hocam siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk, sağ ol. İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Yine Trump'la gündem dop dolu. Sorularımız hazır. Siz de hazırsanız başlamak istiyorum. Tabii başlayalım. Şimdi çok sıcak bir gelişmeyle başlamak istiyorum. Rusya-Ukrayna savaşını da içeren bir konu. Bir rehine takası gerçekleşeceği söylendi ve Amerikalı Rusya'da bulunan eski bir diplomat Amerika'ya geldi ve Trump karşıladı. Bu konuyla ilgili senden haberleri alalım. Evet, şimdi biz bu yayını yaparken bayağı Ukrayna-Rusya savaşı ile ilgili haber düşüyor şu anda da. Genel olarak bir meseleye bakarsak bu rehine takası aslında sadece olayın bir parçası. Şu anda göstergeler şunu gösteriyor. Trump, Putin ve Zelenski ile konuşarak bu savaşı artık sonlandırmaya çalışıyor. Şimdi çarşamba sabahı telefon görüşmeleri yapıldı bununla alakalı. Önce Trump Putin'le görüştü, açıklandı. Ardından Trump gene Zelenski'yle de görüştü. Ve hani Rusya'nın bu konuda artık anlaşma masasına oturmaya hazır olduğu açıklaması yapıldı Amerika tarafından. Tabii Zelenski de hani biz barış istiyoruz dedi ama burada sıkıntı şu. Şu anda Trump hükümetinin takındığı tavır diyelim. Çok da Ukrayna'nın işine yarayan bir tavır değil. Şöyle mesela Savunma Bakanlığı şöyle açıklamalar yaptı. Ukrayna 2014 ve öncesi sınırlarına dönmeyi hayal etmesin dedi. Ondan sonra Ukrayna hiçbir zaman NATO'ya giremeyecek muhtemelen dedi. O yüzden çok da aslında Zelenski'nin ve Ukrayna istediği sonuçlar değil. Bir nevi Tabii. yenilgiyi kabul etmesi bekleniyor. Ukrayna'nın kaybettiği toprakları geri alma hayalinden vazgeçmesi isteniyor. Evet, yani biraz şöyle bir mesele aslında. Yani zaten Trump bize bunun şeylerini veriyordu aslında. Hep bir beklenti vardı bizde bununla alakalı. Ama hani diyorduk ya işte orada Avrupa Birliği'nin bir etkisi var. Onlar da bir işin içine girince belki tavrı değişir diyorduk ama değişmedi. Yani Avrupa şu Birliği anda tarafı Trump, şu anda öyle gözüken o. evet, yani Trump bunu bitirmek istiyor ve kendisini böyle bir barış getiren insan olarak tanımlamak istiyor. E, Ben şunu biraz etkisinin olduğunu inanıyorum. Yani Trump'la Putin'in arası biraz iyi. Bunu biliyoruz. Ve Putin biraz da insandan anlayan birisi olduğu için biraz etki bırakmış gibi gösteriyor Trump'ın üzerinde Putin. Hani bu da Trump'ın kararlarını etkiliyor. Evet. E, Ama burada bir de asıl mesele şuna dönüp dolaşıp geliyor. Trump yurt dışındaki böyle savaşlara, saldırılara para harcamak istemiyor. Onun önceliği iç siyaset, göçmenlik. O yüzden özellikle işte NATO üyeli ülkelere diyor ki yani siz bütçenizin yeteri kadarını savunmaya harcamadığınız sürece ben niye uğraşayım bu kadar para vereyim? Evet. Yani benim savaşım değil diyor. Aslında mesele dönüp dolaşıp biraz onun para derdine geliyor. 2024 yılında yapılan büyük takasla dahil olması beklenen ama dahil olmadığı için ailesi tarafından Biden'ın aşırı bir şekilde eleştirildiği bir takas, e, gecikmiş bir takas. Yine Trump'ın Pennsylvania'daki mitinginde katılmıştı annesi ve bugün serbest kaldı. E, Trump onu karşıladı. Bu konu hakkında ne söyleyeceksin? Yani bu rehine takasları tabii biraz ilginç oluyor. Çünkü genelde burada karlı çıkan taraf Rusya oluyor. Çünkü Amerika rehine takaslarında mesela atıyorum işte öğretmen veya bir işte böyle basit bir insan genelde Amerikalılardan gönderiliyor. Daha doğrusu Rusya'dan gönderiliyor. Ama Amerikalılar da genelde böyle ciddi suçlara karışmış Rusları göndermek zorunda kalıyor. İşte en son mesela yapıldığında bir silah tüccarı gönderildi yani. Şu anda E, Şu anda da 4 milyar dolarlık bir vurguna imza atmış bir cryptocurrency uzmanı birisinin iade evet. edileceği söyleniyor. Evet, yani o yüzden burada Amerika'nın biraz daha burada iç siyaseti oynadığını düşünüyorum. Özellikle Trump'ın çünkü önemli olan hani o insanları eve getirebilmek. Bunun için de onlar için şey bir fiyat yani hani kabul edilebilir bir fiyat diyelim. Yani E, vatandaşının değeri daha yüksek olduğu için bu tür takaslara daha sıcak yaklaşıyor diyebiliriz herhalde.
Evet, evet. Anlaşmaya daha sıcak. Evet, buradan bir başka başlığa geçmek istiyorum. Umarım Ukrayna-Rusya barışı bir şekilde gerçekleşir ve taraflar bir şekilde sükuneti sağlarlar. Gazze meselesi var. Geçtiğimiz hafta konuşmuştuk, değerlendirmiştik. Trump demişti ki orayı biz çok güzel bir tatil köyü yapabiliriz. Amerika'nın olabilir orası demişti. Daha sonra Savunma Bakanlığı ve Beyaz Saray sözcüsü geçici bir süreyle asker gönderme planımız yok diye belirtmiştin sen geçtiğimiz hafta. Ama Trump e, geri adım atmadı. Üstüne vites yükseltiyor. Orada zaten bir yaşam yok diyor. Ateşkesin devam etmesi için cumartesi günü gerçekleşmesi beklenen takasın Hamas tarafından iptal edildi. Çünkü İsrail'in bu ateşkes anlaşmasına uymadığı söyledi ve Trump dedi ki orayı cehenneme çevireceğiz eğer cumartesi günü e, takas gerçekleşmezse. Ama yani Gazze'de yaşayan insanlar da hani buraya gelin bir bakın diyorlar. Zaten burası cehennem. Daha neyi çevirecek? Onu merak ediyoruz diyorlar. Ee, Gazze cephesinde veya İsrail, Filistin cephesinde neler oluyor Amerika'da, neler konuşuluyor? Bu da çok önemli bir gündem. Evet, yani Trump'ın açıklamaları değişmedi son bir haftadır, onu söyleyelim. Yani hala ısrarcı bu konuda. Hani Gazze'nin boşaltılması, oraya işte hani nasıl şeyde e, Doğu Filistin'de insan işte oraya İsrailli göçmenler yerleştiriliyorsa Gazze'ye de benzer bir şeyin yapılmasını hala düşünüyor bence. Burada ama ben şeyi tam olarak da hala görmedim. Yani uluslararası bir evet güzel fikir. Bunun arkasında yürüyelim. Böyle bir şey yok. Hı hı. Hatta bazı taraflar ciddiye bile almıyor diyebiliriz. Yani şöyle bir şey oldu mesela. İşte geçtiğimiz günlerde Ürdün Kralı geldi buraya. Ürdün Kralı önemli çünkü e, Doğu Kudüs aslında Ürdün'ün hani koruması altında gibi. Öyle bir statüde. Aslında İsrail'in de kafaya taktığı yer biraz orası. Ve Ürdün kralı dedi ki ben böyle bir planı desteklemiyorum. Yani Filistin'den oradan çıkartılması, başka yere yerleştirilmesi gibi bir şey ben düşünmüyorum. Ki zaten çıkarılsalar da bu sefer de konu göçmenlik konusuna dönecek. Hani bu kadar göçmen nereye gidebilir? Orada yanlış hatırlamıyorsam 2 milyon kadar insan var. Ee, Yani burada hala da Trump'ı böyle çok ciddiye almama gibi bir tavır var geliyor bana ama Trump'ın bu konuda ne kadar bastıracağına emin değilim. Çünkü şunu da yapıyor olabilir. Yani orada biraz daha Netanyahu'nun elini yükseltmeye çalışıyor olabilir. Yani güçlendirmeye çalışıyor diyelim. Hani çünkü bu şekilde böyle blöf yaparak, blöf bile yapıyor olsa aslında bir şey yapıyor. Yani tehditvari bir konuşma yapıyor gibi. Hani yani siz eğer uyum sağlamazsanız, bizim istediklerimizi yapmazsanız Hamas'a oradan artık orayı tamamen haritadan silebiliriz gibi bir Yani tavır. Gazze tarafını tamamıyla zaten şu anda işte yıkım süreci içerisinde Batı Şeria ve işte dediğin gibi Ürdün'e yakın bir noktada. Sisi gelecekti Beyaz Saray'da. Eğer böyle bir planın görüşülecekse gelmeyeceğim şeklinde bir açıklama yaptı. Yani oradaki karışıklığı daha da karışık bir hale getiren Trump görüyoruz ve bundan gayet memnun. Ee, Netanyahu çok mutlu. Gerçekten farklı bir söylem, bu çalışabilir şeklinde açıklama yapıyor. Hani destekler nitelikte. Ben şuna getirmek istiyorum meseleyi bir de. Trump neden bu kadar yani bunların neden hepsini buna yapmaya çalışıyor diye bir soru sorabilirsin bana. Mesela Ukrayna'da bunu yapmaya çalışıyor, bir şeyler değiştirmeye çalışıyor. Filistin'de bir şeyler değiştirmeye çalışıyor. Her gün farklı bir açıklamayla çıkıyor. Ve Trump daha başkan olalı 20 gün falan oldu. Neden? Yani Nobel Barış Ödülünü almak istiyor çünkü. evet bu bir. İkincisi de ben hala şunu inanıyorum. Trump bir daha başkan olamayacak. O yüzden gidene kadar ben ne yapabiliyorsam yapayım, etki bırakayım ve Amerika'nın da gücünü sonuna kadar kullanayım istiyor. Hakikaten sınırları zorluyor, onu söyleyeyim yani. Ben Kesinlikle. buna yoruyorum. Bir legacy bırakmaya çalışıyor diyebilirim aslında. Evet, kesinlikle. Evet, Elon Musk'a geliyoruz. Elon Musk oğlu X'le beraber dün ziyarette bulundu Trump'ı Oval Ofis'te medya mensuplarıyla birlikte.
Çok tartışmalı bir gündem var aslında. İmmigrantların pek de ilgilenmediği ama Amerika'daki vatandaşların, özellikle demokratların çok rahatsız olduğu bir konu var. O da ne? Elon Musk'ın başında olduğu verimlilik kurumu. Aslında bu kurum bir yasal statüsü yok. Tam anlamıyla bir devlet kurumu değil. Çünkü bunun için yasal düzenleme gerekiyor. Sanki bir kontratör gibi ondan hizmet aldığını söyleniyor başkanın. Ancak hiçbir kural tanımadan bütün bakanlıklara aksesler sağladıkları ve bu sağladıkları akseslerle yeterli yetkinliğe sahip olmayan insanların burada çalışmalar yaptığı ve buradaki bütün datalara eriştiği, insanları mobbinge varan uygulamalarla işten çıkartma veyahut da yeni işe alım sürecini dondurmayı zaten gerçekleştirmişti Trump. Bununla birlikte buyout'u sen açıklamışsın. Bunu kullanan da yaklaşık 60-65 bin devlet memurunun olduğu söyleniyor. Yani aslında baktığımızda immigrantlardaki kafa karışıklığının bir benzeri de vatandaşların, özellikle de demokratların yaşadığını görebiliyoruz, öyle değil mi? Evet, yani bu Elon Musk'ın gerçekten çok etki yarattığını görüyorum ben şimdiden. Daha geçtiğimiz günlerde mesela işte Eğitim Bakanlığı'nın 1 milyar dolara yakın bir fundingini kesti. E, Eğitim için harcadığı parayı. Onlar yani dediğim gibi aslında yasal bir bakanlık olmadığı için o söylüyor şöyle yapılsın deniyor ve Trump hükümette bunu uyguluyor aslında. Ve şu anda da bu işten çıkarmalar hani buyout dediğin olay aslında mahkemede de onaylanacak gibi gözüküyor. Yani buna izin verilecek büyük ihtimalle ve bunu yapan işte hükümet işçileri büyük ihtimal işte belli bir para alarak ayrılabilecekler. Şimdi ben şunu düşünüyorum burada. Yani Elon Musk burada ne kadar ileri gidecek acaba? Yani mesela seçimden önce konuştuğumuz gibi Eğitim Bakanlığı tamamen kapatılacak mı? Veya işte başka işte tarımla alakalı veya özellikle iklim değişikliği ilgili çalışma yapan kurumlar tamamen kapatılacak mı? Çünkü Elon Musk yani Tesla'nın da sahibi aslında. Yani burada onu da önemseyip önemsemediği daha emin değilim. Şimdiki göstergeler daha çok eğitimle ve biraz da sağlıkla uğraştığını gösteriyor. Ee, Hatta işte geçen dediğin gibi Beyaz Saray'da kendini böyle bir savundu, yani bir savunmaya çalıştı. Hani dedi tamam bir iki başta bir böyle sıkıntı olmuş olabilir ama mesele kontrol altında gibi bir şeyler söyledi. Yani burada benim de hani şöyle söyleyeyim. Benim için de çok yeni bir konsept olduğu için şu anda daha çok izleyip öğrenmeye çalışıyorum. Çünkü Amerika'da en son yeni bir bakanlık kurulduğunda 2001 yılında kuruldu. Yani 23 yıl sonra, 24 yıl sonra ilk kez yeni bir bakanlık kurulmaya çalışılıyor. Bence burada en büyük gösterge şu olacak. Cumhuriyetçiler bu bakanlığın, yani bu gayri resmi bakanlığın resmi bir bakanlık olmasına izin verecek mi? Yani burada hala bence kendi işlerinde bir tartışma var. Çünkü Elon Musk herkes tarafından sevilmiyor Cumhuriyetçiler içinde. Tabii demokratlar da burada yani biraz izleyici konumunda kalıyor. O konuda sana onu da söyleyeyim. Yani ellerinden pek bir şey gelmiyor. Çünkü kongrede istedikleri kadar seslerini yükselseler de günün sonunda çoğunluk Cumhuriyetçilerde. Böyle devam edecek. Yani burada önlerindeki tek engel genellikle mahkemeler oluyor. Şu anda Yani zaten. mahkemelerin çıkarttıkları kanunlarla ilgili de Elon Musk bir açıklama yaptı. Yani bizi ilgilendirmiyor gibisinden. O biraz beni korkuttu. Çünkü o başka bir yere gider yani. Evet tabii yani şimdi bizim de geçmiş işte tecrübelerimizden dolayı bizi de düşündürüyor. Çünkü hani ciddiye almıyorum demek bir şey ama hani kabul ediyorum ama saygı duymuyorum demek ayrı bir şey. Yani onun ayrımını iyi yapmaları lazım. Yani Elon Musk'ın burada ben tam şeyini de anlayamadım. Onu söyleyeyim mesela. İzleyiciler bize yardımcı olsun bu konuda. Gerçekten devlet yönetmede bir etki bırakmak mı istiyor? Yoksa kendi işleriyle alakalı bir çıkar mı sağlamaya çalışıyor? Yani burada hangisini tam yapmaya çalıştığını hala tam emin olabilmiş değilim. Yani mesela Çin'e %10 vergi konuldu. Çok bir şey dedi mi ben duymadım. Yok. Ki aslında onun için önemli bir şey. Çünkü Tesla büyük fabrikaları orada. Yani burada bunu biraz daha bence izleyip göreceğiz. Tabii ben şunu da söyleyeyim izleyicilere. Büyük ihtimal şunu da beklesinler. Acaba Trump'la Musk'ın arası ne zaman bozulacak? Çünkü
Trump'ın öyle bir huyu var. Eninde sonunda arası bozuluyor herkesle. Yani çok fazla ön plana çıkmaya başladı. Ve bundan rahatsız olduğunu da olacağını da düşündürüyor. Çünkü Hı hı. Trump her zaman birinci adam olmayı, yanındakilerin ikinci adam olmayı kabul etmesi gerektiğini bize tecrübe ettirdi ilk döneminde. Tabii. Bakalım, göreceğiz. Belki de dediğin gibi aralarında bir sıkıntı gerçekleşecek olursa bu bakanlık kurulmadan kendi kendini imha edebilir. Ama daha önemlisi Trump çok çabuk ikna edilebiliyor ve fikirlerini değiştirilebiliyor. Geldiğinde İsrail'deki Netanyahu'nun kendi kabinesini düşürme pahasına barışı kabul ettirdi kendisine, bir ateşkesi sağlattı. Bugün Netanyahu'nun bile söylemekte imtina ettiği şeyleri gayet fütursuzca söyleyebiliyor. Bir Netanyahu ziyaretinden sonra bakalım yeni ziyaretler, yeni gündemler bize neler getirecek izleyip göreceğiz. Benim sorularım bu kadar. Senin de eklemek istediğin bir şey varsa onu da dinleyelim. Daha sonra izleyenlerimize veda edelim. Evet. Yani bu hafta 2-3 konuda bir güncelleme verelim istersen izleyenlere. Benim böyle seçtiğim ufak tefek konular oluyor. Yani çok bu kadar ciddi olmayan ama bilinmesi gereken. Birincisi göçmenlikte bu sınır dışı edilmeler tam hızıyla devam ediyor. Hatta Trump dedi ki istediğim kadar hızlı devam etmiyor dedi. Orada bir şey var. Biz hatta Türklerden de duyuyoruz sınır dışına edilenleri. Onun haricinde Trump geçtiğimiz günlerde Biden'ın security clearance denen burada yani gizli belgelere erişimini engelledi. Bu aslında Biden'ın da Trump'a yaptığı bir şeydi. Normalde eski başkanların öyle belgelere erişimi olur. Dedi ki sen bana yaptıysan ben de sana yapacağım. Bu da ilginç bir bilgi yani. Son olarak da biraz siyaset dışı olacak ama geçtiğimiz günlerde Super Bowl vardı. Pazar E, günü. Pazar günü. Pazar günü evet. Kansas City Chiefs ile Philadelphia Eagles oynadı. Eagles kazandı. O yüzden burada Philadelphia'dan veya Pennsylvania'dan izleyen seyircilerimizi tebrik edelim. Yani orada çünkü takımları orada. Bizim Eagle'ları tutan bütün taraftarları diyelim. İlle o yana. öyle diyelim evet. Yani benim takımım Seattle Seahawks çok bir şey yapamadı. Senin takımın da New York Jets o da çok bir şey yapamadı. Yani biraz bizim takımlarımız kötüydü ama seneye diyoruz inşallah. O şekilde izleyenlere teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Bizi izlemeye devam edin. Haftaya görüşmek üzere. Hoş kalın.